Herkese merhaba. Gördüğünüzü sandığınız şeyin aslında size gösterilen şey olduğu aklınıza hiç geldi mi? Bugün Robert M. Altman'ın temel bir metninden yola çıkarak bilginin o görünmez mimarisini yani çerçeveleme teorisini hep birlikte masaya yatıracağız. Hazırsanız dünyaya algılayışımızı kökünden şekillendiren bu gücü keşfe çıkalım. Şöyle bir düşünelim. Aynı olgulara, aynı gerçeklere bakan iki insan nasıl oluyor da birbirinden tamamen farklı hikayeler anlatabiliyor? Hani bir tarafın özgürlük savaşçısı dediğine diğer taraf nasıl terörist diyebiliyor? İşte bu durum kesinlikle rastgele bir şey değil. Bu bilinçli ya da bilinçsiz ama kasıtlı olarak kullanılan bir çerçevelemenin sonucu. Ve bugün tam olarak bunun nasıl işlediğini göreceğiz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bu kavramın neden parçalanmış bir yapıda olduğundan bahsedeceğiz. Sonra çerçevenin net bir tanımını yapacağız. Ardından çerçevelemenin gücünü gösteren, gerçekten de ölüm kalım meselesi olan bir deneye göz atacağız. Sonrasında bu çerçevenin nerelerde karşımıza çıktığını, yani 4 farklı konumunu inceleyeceğiz ve son olarak da bu oldukça akademik görünen teorinin aslında demokrasi için ne kadar hayati olduğunu konuşacağız. İlk durağımız parçalanmış bir kavram. Konuyla ilgili en büyük zorlukta başlıyoruz aslında. Çerçeveleme dediğimiz bu fikir, iletişimden siyasete, sosyolojiden psikolojiye kadar her yerde kullanılıyor. Ama herkesin üzerinde anlaştığı tek bir tanımı yok. Tıpkı Altman'ın söylediği gibi adeta parçalanmış bir paradigmayla karşı karşıyayız. İşte tam da bu yüzden bu analizde Altman'in misyonunu takip edeceğiz. Yani çerçeveleme kavramının bütün o dağınık kullanımlarını bir araya getirip hepsini tutarlı bir teori altında toplayacağız. Böylece iletişimdeki o merkezi, o devasa rolünü net bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Geldik ikinci bölüme, çerçevenin tanımı. Peki bu kadar güçlü, bu kadar etkili olan bu çerçeve tam olarak nedir ve ne işe yarar? Şimdi teorinin kalbine iniyoruz ve bu kavramı olabildiğince netleştirmeye çalışalım. İşte Altman'in o meşhur tanımı, çerçeveleme, algılanan bir gerçekliğin bazı yönlerini seçip bir iletişim metninde onları daha belirgin hale getirmektir. Bakın burada iki tane kilit eylem var. Birincisi seçim yapmak, yani neyi alıp neyi dışarıda bırakacağına karar vermek. İkincisi ise belirgin kılmak, yani seçtiğin o parçanın parlamasını, öne çıkmasını sağlamak. Peki bu belirgin kılmak, yani İngilizcesiyle salience, tam olarak ne demek? Şöyle hayal edin, upuzun binlerce kelimeyle dolu bir metin var önünüzde. Siz gidip fosforlu bir kalemle sadece bir cümlenin altına çiziyorsunuz, işte o cümle artık diğerlerinden daha fark edilebilir, daha anlamlı ve çok daha akılda kalıcı hale geliyor. Belirgin kılma, beynimize hey buraya bak diyen o fosforlu kalemdir aslında. Bir çerçevenin yaptığı 4 temel iş var. 1. Problemi tanımlar. 2. Bu problemin nedenlerini teşhis eder. 3. Ahlaki bir yargıda bulunur, yani kim iyi kim kötü söyler. Ve 4. Bir çözüm önerisi sunar. Mesela metinde geçen Soğuk Savaş çerçevesini düşünelim. Bu çerçeve belirli olayları bir problem olarak tanımlıyor, sebebini komünist isyancılar olarak teşhis ediyor, ateist saldırganlık gibi ahlaki bir yargıda bulunuyor ve çözüm olarak da ABD'nin karşı tarafı desteklemesini öneriyor. Gördüğünüz gibi tam bir paket halinde geliyor. Ve üçüncü bölüm, bir ölüm kalım meselesi. Şimdi analizin belki de en çarpıcı, en akılda kalıcı kısmına geldik. Kahneman ve Tversky'nin yaptığı o meşhur Asya hastalığı deneyi. Bu deney, çerçevelemenin gücünü gerçekten de sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Deneyin senaryosu oldukça basit ama bir o kadar da ciddi. Diyorlar ki sıra dışı bir hastalık ortaya çıktı ve tam 600 kişiyi öldürmesi bekleniyor. Sizin göreviniz ise bu hastalıkla mücadele etmek için size sunulan 2 programdan birini seçmek. İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Katılımcılara 2 farklı çerçeve sunuluyor. Birincisi kurtarılacak hayatlar çerçevesi, pozitif bir dil kullanıyor. İkincisi ise ölecek insanlar çerçevesi, negatif bir dil kullanıyor. Ama dikkatle bakarsanız A ve C programları matematiksel olarak tamamen aynı sonucu veriyor. 200 kişinin kurtulmasıyla 400 kişinin ölmesi aynı şey. B ve D programları da yine birebir aynı olasılıkları sunuyor. Değişen tek şey ne? Sadece dil. İfade kazançtan kayba çevriliyor. Ve sonuçlar gerçekten de şok edici. Bakın, hayat kurtarma gibi pozitif bir çerçeve sunulduğunda katılımcıların %72'si, yani ezici çoğunluğu, garantici davranıp A programını seçiyor. 200 kişi kesin kurtulsun diyorlar. Ama çerçeveyi ölecek insanlar olarak değiştirdiğiniz anda
her şey tepetaklak oluyor. Bu kez katılımcıların %78'i riskli olan, yani kumar olan D programını tercih ediyor. Sadece kelimelerdeki bir değişiklik, insanların rasyonel kararını bir kenara bırakıp garanti bir kurtuluştan riskli bir kumara yönelmesine sebep oluyor. İnanılmaz değil mi? Buradan çıkarmamız gereken en temel ders şu, bir çerçevenin içinde ne olduğu kadar dışında ne bıraktığı da hayatidir. Çerçeveler tam da böyle çalışır. Dikkatinizi gerçekliğin belli bir noktasına odaklarken sizi diğer tüm noktalardan ustaca uzaklaştırır. 4. bölümümüz çerçevelemenin 4 konumu. Yani bu etki nerede nasıl gerçekleşiyor? Artık laboratuvardan çıkıp gerçek dünyaya dönüyoruz ve bu çerçevelerin iletişim sürecinde 4 farklı yerde nasıl işlediğine bakıyoruz. Bu 4 konum şöyle. Birincisi, mesajı oluşturan kişi. Mesela bir gazeteci, yani iletişimci. İkincisi, çerçevenin kendisini barındıran şey. Kullanılan kelimeler, fotoğraflar, kısacası metnin kendisi. Üçüncüsü, o metni okuyan, izleyen, kendi dünya görüşüyle, kendi şemalarıyla yorumlayan bizler, yani alıcı. Ve dördüncüsü de hepimizin ortaklaşa kullandığı kahraman, hain, kurban gibi hazır çerçevelerin bulunduğu o devasa depo, yani kültür. Ve geldik son bölüme, çerçevedeki demokrasi. Peki tüm bu akademik teori neden hepimizi ilgilendiriyor? İşte şimdi bu teorinin politika, gazetecilik ve en önemlisi demokrasinin işleyişi üzerindeki o derin, o sarsıcı etkilerine bakacağız. Ehrman'ın bu sözü durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Diyor ki, bir haber metnindeki çerçeve aslında gücün bir damgasıdır. Metne hakim olmak için yarışan aktörlerin veya çıkarların kimliğini kaydeder. Yani gördüğümüz haber çerçeveleri aslında tarafsız değil. Onlar anlam üzerinde yürütülen siyasi bir mücadelenin, bir savaşın sonucu. Bu durum, gazetecilikteki o kutsal tarafsızlık idealini de kökünden sarsıyor. Düşünün, bir muhabir bir haberi hazırlarken iki tarafın da görüşüne eşit süre ayırsa bile, eğer haberin başlığını kamu düzenini bozan isyancılar çerçevesiyle atıyorsa, aslında o haber artık nesnel değildir. O muhabir daha en başından tarafını seçmiştir. Çerçeveleme, zihnimizde hangi değerlerin, hangi düşüncelerin öne çıkacağını belirler ve böylece kritik konulardaki kamuoyunu şekillendirir. Mesela AIDS testi zorunluluğu halk sağlığı çerçevesiyle sunulduğunda kamuoyundan büyük destek alabilir. Ama aynı konu sivil özgürlükler çerçevesiyle sunulduğunda çok ciddi bir tepkiyle karşılaşabilir. Konu aynı ama çerçeve farklı olunca kamuoyunun tepkisi de tamamen değişiyor. Bu da kamuoyunun aslında ne kadar yönlendirilebilir olduğunu gösteriyor. İşte bu durum, Entman'ın analizinin demokrasi hakkında sorduğu o en radikal, en rahatsız edici soruyu karşımıza çıkarıyor. Eğer elitler kullandıkları çerçevelerle gerçek kamuoyunun ne düşüneceğini belirleyebiliyorsa, o zaman gerçek kamuoyu diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bütün bu analizden çıkarmamız gereken belki de en net, en pratik sonuç şu. Dünyayı gerçekten anlamak istiyorsanız, önce size sunulan çerçeveyi görmeyi öğrenmek zorundasınız. Günümüz dünyasında medya okuryazarlığı demek, tam da bu çerçeveleri tespit etme, analiz etme ve sorgulama becerisi demektir. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Artık çerçeveyi, yani o görünmez mimariyi görebildiğinize göre bu bilgiyle ne yapacaksınız? Bu aslında hepimiz için her gün karşılaştığımız bilgi bombardımanını artık çok daha eleştirel bir gözle değerlendirmek için bir davet.